Bir düşünün. Az önce motorunuz için önemli bir bakım yaptırdınız. Ama servisten çıktığınız an farkında bile olmadan motorunuzu yıllarca yaşlandıracak, cebinizden binlerce lira çıkmasına neden olacak kritik bir hata yapıyor olabilirsiniz. Bu videoda yağ değişiminden sonra yapılan ve motoru çok hızlı bir şekilde yıpratan 12 kritik hatayı anlatacağım. Bu hataların hiçbiri yağın kalitesiyle değil, tamamen yağ değişimi sonrası ilk dakikalarda ve sonraki süreçte attığınız adımlarla ilgili. Bir araç sahibinin deneyimini paylaşayım. Yağ değişimi yaptırmış. Servisten çıkar çıkmaz otoyola girmiş ve hemen gaza basmış. 3 ay sonra motor sesi değişmeye başlamış. Serviste baktıklarında piston segmanlarında erken aşınma bulmuşlar. Yeni değiştirdiği yağ değil, yağ değişimi sonrası ilk 10 dakikada yaptığı hareketler motoruna zarar vermiş. Tokyo'da 24 yıl Honda motor mühendisi olarak çalışmış emekli uzman Yuki Nakashima'nın notlarına ulaştım. O notlardaki her satır çok değerli ve aydınlatıcı bilgilerdi. Hazırsanız başlayalım. Bu videoda yağ değişimi sonrası yapılan 12 kritik hatayı sırasıyla ele alacağız. Her bir hatanın motorunuzu tam olarak nasıl etkilediğini, neden tehlikeli olduğunu ve Yuki Nakashima'nın notlarındaki uzman görüşlerini ve somut verileri sizinle paylaşacağım. Sonra her hata için Japon yöntemi adını verdiğim kolayca uygulayabileceğiniz pratik çözümü göstereceğim. Hazırsanız 12. maddeyle başlayalım. Motoru çalıştırır çalıştırmaz gaz basmayın. Servisten çıkar çıkmaz agresif sürüş yapmak. Yağ değişimi bitti. Teknisyen motoru çalıştırdı, kontrol etti, kapattı. Siz arabaya bindiniz ve hemen yola çıktınız. Bu an aslında motorunuz için en kritik anlardan biri. Neden tehlikeli? Bunu şöyle düşünün. Yeni yağ henüz motorun tüm kritik noktalarına ulaşmamış. Krank mili, kam mili, piston kolları. Hepsi o ilk dakikalarda yeterli yağ filmine sahip değil. Bu sürede gaz basarsanız yağsız metal parçalar birbirine sürtünür. Bu aşınma genellikle gözle görülmez, anında ses çıkarmaz ancak zamanla birikerek motorun ömründen çalar. Yuki Nakashima'nın notlarında şu veri var. Yağ değişimi sonrası ilk 5 dakikada agresif sürüş yapan araçlarda motor aşınması %35 daha fazla. Japon yöntemi şu. Servisten çıktığınızda ilk 2 ila 3 kilometre boyunca motoru düşük devirde, yani 2000 devir bandını aşmadan sakin kullanın. Bu yeni yağın her noktasına eşit ve yeterli şekilde yayılması için kritik bir süredir. Bu basit sabır motorunuzun ömrüne yıllar ekleyebilir. 11. madde. Yağ seviyesini kontrol etmeden yola çıkmayın. Servisten ayrılırken yağ seviyesini kendi gözünle kontrol etmemek. Servisten çıktınız, teknisyene güvendiniz ama yağ seviyesini kendi gözünüzle kontrol etmediniz. Neden tehlikeli? Servislerde nadiren olsa hata yapılabiliyor. Yağ filtresi tam sıkılmamış olabilir. Doğru miktarda yağ konulmamış olabilir. Eksik yağla çalışan motor kritik noktalarda yetersiz yağlama yaşıyor. Fazla yağ ise köpürme yaparak yağlama verimini düşürüyor. Honda mühendislerinin verilerine göre yağ değişimi sonrası dipstick kontrolü yapmayan sürücülerin %3'ünde yağ seviyesi sorunu tespit ediliyor. %3 küçük bir oran gibi dursa da bu durum binlerce araç için ciddi bir motor arızası riski taşıyor. Japon yöntemi şu, servisten ayrılmadan önce mutlaka dipstick'i kendin kontrol et. Yağ minimumla maksimum arasında olmalı. Bu 1 dakikalık kontrol seni büyük bir hasardan koruyabilir. 10. madde. Eski yağı yeni yağla karıştırmayın. Tam boşaltma yapılmadan yağ değişimi yaptırmak. Bazı tamirciler maliyeti düşürmek için yağ değişiminde tam boşaltma yapmıyor. Eski yağın bir kısmı sistemde kalıyor. Üzerine yeni yağ eşleniyor. Neden tehlikeli? Eski yağ içindeki yıpranmış katkı maddeleri ve metal partiküller yeni yağa karışıyor. Yeni yağın koruma performansı düşüyor. Bunu şöyle düşünün. Temiz bir bardağa yarısı kirli su dolu başka bir bardaktan su eklerseniz bardağınız tamamen temiz kalmaz. Motor yağı da tıpkı bu mantıkla kirli kalıntılarla karıştığında etkinliğini kaybeder. Yuki Nakashima'nın notlarında şu cümle var. Tam boşaltma yapılmayan yağ değişimi yarım yapılmış bir iş gibidir. Görünürde tamamlanmış ama içeride eksik kalmıştır. Japon yöntemi şu. Yağ değişimi yaptırırken tam boşaltma yapıldığından emin ol. Mümkünse araç kaldırılırken yağın tamamen aktığını gözlemle.
Güvendiğin bir serviste bu süreci takip etmek seni gereksiz motor yıpranmasından korur. Yağın kalitesini koruduk. Şimdi yağ değişimi sonrası ilk sürüşte yapılan kritik bir hataya geliyoruz. Bu hata özellikle kış aylarında çok yaygın. 9. madde. Soğuk motoru hemen zorlamayın. Yağ değişimi yaptırdınız, motor şu an soğuk. Yeni yağ henüz tüm sisteme yayılmamış ve siz hemen otoyola çıkıp hız yapıyorsunuz. Neden tehlikeli? Soğuk motorda yağ kalın ve yavaş akıyor. Bunu şöyle düşünün. Buzdolabından yeni çıkmış zeytinyağı soğukken koyu ve ağır akar. Isındığında akışkanlığı artar. Motor yağı da aynı şekilde davranıyor. Soğukken tüm kritik noktalara hızlı ulaşamıyor. Toyota mühendislerinin verilerine göre yağ değişimi sonrası soğuk motorla yapılan agresif sürüş motor aşınmasını %40 arttırıyor. Japon yöntemi şu: yağ değişimi sonrası ilk 5 kilometre düşük devirde sür. Motor ısınana kadar sabırlı ol. Bu küçük bekleme motorunuza uzun vadede çok şey kazandırır. Yağ filtresini kontrol etmeden geçmeyin. Ne? Yağ filtresinin doğru sıkıldığını kontrol etmeden yola çıkmak. Yağ değişimi sırasında filtre de değiştirilir ama bu işlem her zaman doğru yapılmıyor. Neden tehlikeli? Yanlış sıkılmış bir filtre yağ sızıntısına yol açabilir. Sızıntı küçükse hemen fark etmezsiniz ama birikimli olarak motor yağsız kalma riskiyle karşı karşıya gelir. Honda servis kayıtlarına göre yağ değişimi sonrası ilk 48 saat içinde yaşanan yağ sızıntılarının büyük çoğunluğu filtre bağlantısından kaynaklanıyor. Japon yöntemi şu: yağ değişiminden sonraki ilk gün araç altını kontrol et. Park ettiğin yerde yağ izi var mı bak. Varsa hemen servise dön. Bu basit kontrol motorunuzu büyük bir hasardan koruyabilir. Filtre kontrolünü öğrendik. Şimdi yağ değişimi sonrası çoğu sürücünün hiç düşünmediği bir konuya geliyoruz. Bu konu motor performansını doğrudan etkiliyor. 7. madde. Yanlış viskozite yağ kullanmayın. Araç kılavuzunda belirtilenden farklı viskozitede yağ kullanılması. Servise gittiniz, standart yağ koyalım mı diye sordular. Tamam dediniz ama bu standart yağ aracınız için doğru olmayabilir. Neden tehlikeli? Bunu şöyle düşünün. Bal ile su arasındaki fark gibi. Kılavuzunuzda 0W20 yazıyorsa ama serviste 10W40 kullanıldıysa bu motor için tasarlanmamış bir kıvam demek. Soğuk çalıştırmada bu kalın yağ kritik noktalara geç ulaşıyor. Yuki Nakashima'nın notlarında şu veri var: yanlış viskozitede yağ kullanılan motorların %45'i erken aşınma sorunu yaşıyor. Japon yöntemi şu: yağ değişiminden önce kılavuzunu kontrol et. Hangi viskozite yazıyorsa servise tam olarak bunu söyle. Servis farklı bir şey önerirse sebebini sor. Bu kontrol motorunuzu yıllarca korur. Takibi artık biliyoruz. Şimdi yağ değişimi sonrası belki de en çok göz ardı edilen ama motorunuzun sağlığı hakkında en önemli bilgiyi veren hataya geçelim. Bu arada bu gibi değerli içerikleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 5. madde. Eski yağ filtresine atmadan kontrol etmeyin. Ne? Eski yağ filtresine bakmadan çöpe atmak. Çoğu sürücü yağ değişimi sonrası eski filtreye hiç bakmıyor. Ama eski filtre motorunuzun sağlığı hakkında çok şey anlatıyor. Neden önemli? Bunu şöyle düşünün. Eski filtre adeta motorun sağlık raporu gibi. Filtre içinde aşırı metal partikül varsa bu motor içi aşınmanın işareti olabilir. Filtre tıkalıysa bu yağın yeterince sık değiştirilmediğinin göstergesi olabilir. Yuki Nakashima şöyle yazıyor: eski filtreyi incelemeyen sürücü motorunun ona söylediği hikayeyi dinlemeden çöpe atıyor. Japon yöntemi şu: mümkünse servisten eski filtreyi görmeyi iste. İçinde aşırı metal parçacık var mı sor. Bu bilgi gelecekteki bakımlarını şekillendirebilir. 4. madde. Motor sıcaklığını takip etmeden uzun yola çıkmayın. Ne? Yağ değişimi sonrası uzun yolculukta sıcaklık göstergesini kontrol etmemek. Yağ değişimi sonrası direkt uzun bir yolculuğa çıktınız. Şehirler arası yolda saatlerce sürüş yapıyorsunuz. Ama gösterge panelindeki sıcaklık ibresini hiç kontrol etmiyorsunuz. Neden tehlikeli? Yeni yağ ve yeni filtre sisteme tam yerleşene kadar bazı küçük hava cepleri kalabilir. Bu durum motor sıcaklığında geçici dalgalanmalara yol açabilir. Bu durum başlangıçta fark edilmeyebilir. Ancak uzun vadede ve dikkatsiz kullanımda ciddi bir soruna dönüşebilir. Toyota mühendislerinin önerisi net. Yağ değişimi sonrası ilk 100 kilometrede sıcaklık göstergesini düzenli kontrol et. Japon yöntemi şu: İlk uzun yolculuğunda sıcaklık göstergesine göz at.
Normalin üzerine çıkarsa dur ve kontrol ettir. Bu basit alışkanlık olası bir sorunu erken yakalamanı sağlar. 3. madde. Garip sesleri görmezden gelmeyin. Ne? Yağ değişimi sonrası motor sesindeki değişikliği görmezden gelmek. Yağ değişimi sonrası motor sesinde hafif bir değişiklik fark ettiniz. Ama normaldir diyerek görmezden geldiniz. Neden tehlikeli? Yağ değişimi sonrası duyulan anormal sesler bazen basit bir hava kabarcığından, bazen de daha ciddi bir sorundan kaynaklanıyor. Tıklama sesi düşük yağ basıncının işareti olabilir. Vızıltı sesi filtre contası sorununa işaret edebilir. Yuki Nakashima'nın notlarında şu cümle var. Yağ değişimi sonrası motorun sesi değiştiyse bu bir tesadüf değildir. Bu dinlenmeyi bekleyen bir mesajdır. Japon yöntemi şu. Yağ değişimi sonrası ilk 10 dakika motoru dikkatlice dinle. Anormal bir ses fark edersen hemen servise dön. Erken müdahale küçük bir kontrolle çözülür. Geç müdahale daha büyük bir onarım gerektirir. Yağ değişimi faturasını saklamadan atmayın. Yağ değişimi yaptırdınız. Fatura elinizde. Ve çoğu zaman bu fatura önemsiz görülüp atılıyor. Neden önemli? Ama bu fatura aracınızın bakım geçmişinin en önemli kanıtı. Garanti kapsamındaki bir sorun çıkarsa bu fatura sizi koruyabilir. Aracı satarken bakım geçmişiniz değerinizi artırabilir. Toyota Japonya verilerine göre düzenli bakım geçmişi belgelenmiş araçlar ikinci el satışta ortalama %8 daha yüksek fiyata satılıyor. Japon yöntemi şu: her yağ değişimi faturasını fiziksel veya dijital olarak sakla. Bir klasör veya telefon uygulaması kullan. Bu küçük alışkanlık ileride seni hem koruyabilir hem de para kazandırabilir. Bir sonraki değişimi geciktirmeyin. Ve son maddeye geldik. Bu madde o kadar basit ki duyunca kendinize kızabilirsiniz. Yağ değişimi yaptırdınız. Her şey yolunda. Ama bir sonraki değişim tarihini geciktirme alışkanlığı çoğu sürücüde var. Neden tehlikeli? Biraz daha gider düşüncesi motora ciddi zarar verebiliyor. Kullanılmış yağ zamanla viskozitesini kaybediyor. İncelen yağ piston segmanlarını tam koruyamıyor. Bu durum aşınmayı hızlandırıyor. Honda'nın uzun vadeli motor testleri şunu gösteriyor. Yağ değişimini %20 geciktiren araçlarda piston segmanı aşınması %35 daha fazla. Japon yöntemi şu: Türkiye şartlarında mineral yağ kullanıyorsan 5000 kilometrede değiştir. Tam sentetik kullanıyorsan 7000 ila 8000 kilometre. Bu basit kurala uymak motorunuzun ömrünü doğrudan etkiler. İşte bu 12 alışkanlık. Gördüğünüz gibi bu 12 küçük alışkanlık motorunuzun ömrünü uzatmanın ve beklenmedik büyük masraflardan kaçınmanın anahtarı. Unutmayın, aracınızın kalbi motorunuzdur ve ona göstereceğiniz bu küçük dikkatler yıllarca sorunsuz bir sürüş deneyimi olarak size geri dönecektir. Bu 12 maddeden kaçını zaten uyguluyordunuz? Cevabı yorumlara yazın. Gerçekten merak ediyorum. Yarın hemen uygulayabileceğiniz 3 madde şunlar. 1. Servisten çıkmadan önce dipstick'i kendin kontrol et. 2. Yağ değişimi sonrası ilk 5 kilometre düşük devirde sür. 3. İlk gün araç altına bakıp yağ izi olup olmadığını kontrol et. Bu 3 adım yağ değişiminizin gerçekten işe yaramasını sağlar. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz şu an tam zamanı. Çünkü bu kanalda her hafta bu tür içerikler geliyor. Ekrandaki diğer videolara da göz atın. Aracınızın uzun ömürlü olması için bilmeniz gereken daha pek çok önemli detay var. Görüşmek üzere.